Selamünaleyküm arkadaşlar. Barış üzerinize olsun. Bugün sizlere 2 bölümlük bir sunum hazırladım ve onları anlatmaya çalışacağım. Bu ilk bölümde İslam kavramını, ikinci bölümde de iman kavramını Kur'an'a göre ele alacağız. Ve bu bağlamda kavimlerin helak olmasının ilahi sebeplerini de inceleyeceğiz. Yani burada amacımız Kur'an'daki bu en temel kavramların gerçekte nasıl yanlış anlaşıldığını ve bunun sonucu olarak Kur'an'ın bu temel mesajı barış ve güvenliğin insanlara ulaşmadığını ve bunun toplumsal sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. Ve özellikle dil bilimsel açıdan bunun Kur'an'da nasıl anlatıldığını ortaya koymaya çalışacağım. Yani burada ilk videoda özellikle İslam gerçekten bir dinin ismi midir yoksa bir yaşam tarzı mıdır? Kur'an'a göre bunu inceleyeceğiz. Ve Müslüman olmak ne demektir? Buna bakacağız. Ve İslam'la barış arasındaki bağlantıya bakacağız. Yani burada özellikle belirteyim, Halid El Said Hasan'ın çalışmalarından oldukça faydalandım ve onun katkılarıyla bu videoyu hazırladım. İslam ve iman kavramları Kur'an'da gerçek anlamları ortaya çıkması çok önemli kavramlar. Yani bunlar yüzyıllar boyunca dil bilimsel hatalar ve yanlış tercümeler nedeniyle özünden uzaklaşmıştır. Özellikle seleme kökünden, amene kökünden türeyen selam, amin kelimelerinin anlamları geleneksel çevrelerde çarpıtılmış ve bu durum Kur'an'ın bu en temel mesajının insanlara ulaşmasına engel olmuştur. Buradaki amacımız Kur'an'ın kendi dil bilimsel yapısı içerisinde bu kavramları yeniden değerlendirmek ve gerçek anlamlarına ulaştırmaktır. Geçmiş medeniyetleri düşünün. Yani bizimkiler, bizim şu anda kurduğumuz medeniyetlerden belki de çok daha gelişmiş medeniyetler vardı. Ki onların bıraktıkları eserleri görüyoruz. Gerçekten yaptıkları binalar, kurdukları şehirler, modern şehirlerden çok daha gelişmiş, çok daha insanın kullanabileceği kullanışlı alanlar oluşturmuşlar. Ve bu eski medeniyetlerde şehirler kuruluyor, binalar yükseliyor, çarşılar hareketli, insanlar ticaret yapıyor, inşa ediyor, çalışıyor, gülüyor, eğleniyor ve geleceğe dair hayaller kuruyor. Böyle bir şey düşünün ve bu güzelliğin içerisinde karanlık bir şeyin doğduğunu fark ediyorsunuz. Bu ne bir inkar olayı ne de bir yanlış bir inanç sistemi. Bu onlardan çok daha yıkıcı bir şey. Bunun adı zulüm. Zulüm toplumları içten çürüten bir suç, bir saldırganlık olayıdır. Kan dökmek, korku, baskı, şiddet, hapis, özgürlüklerin kısıtlanması, zayıfların ezilmesi, masumların susturulması, adaletsizlik, hukuksuzluk ve hak tanımazlık. Zulüm bir yerde, bir toplumda başlayıp o toplumu ele geçirdiği zaman artık o toplum için gelişim durmuş olur. Ve bu medeniyetlerde fırtınalar kopmadan, yer sarsılmadan ve kuvvetli rüzgarlar esmeden önce Allah onlara elçiler göndermiştir. Ve bu elçiler halkın arasında dolaşır ve onlara neyi yanlış yaptıklarını anlatırdı. Elçilerin görevi onlarla felsefe tartışmak değil, doktrin kavgası yapmak değil, bazı şeyleri zihinlerinizde tutun diye tavsiye vermek değildi. Onların amacı Allah'ın mesajını iletmekti. Elçiler bu insanlara zulmü, şiddeti, kan dökmeyi, baskı yapmayı, özgürlükleri kısıtlamayı, zayıfları ezmeyi bırakın mesajı verdi. İman sahibi insanlar olun mesajını verdi. Yani güvenlik sağlayan insanlar olun. Elçilerin gerçek mesajı buydu. Elçiler gidip insanlara şu dine girin, Allah'ı tanıyın, onu onaylayın, onun varlığını tanıyın değildi. Onlara özellikle zulmü, şiddeti bırakmalarını, birbirlerine iyi davranmalarını tavsiye ediyordu. Ama her kavim gibi onların da ileri gelenleri vardı, güçlüleri vardı, zenginleri vardı ve bunlar bu mesaja gülüp geçtiler. Onların güçleri vardı, zenginlikleri vardı, orduları vardı ve polisleri vardı belki de. Neden bu zulmü durdurmak için bir gayret sarf etsinlerdi ki? Güçlü olan zayıfı ezmeli, güçlü olan zayıfa hüküm kurmalı ve istediğini yaptırmalı. Zengin neden
ezilmişleri korusun ki? Suçlular neden hakim oldukları bu düzeni bıraksınlar, niye vazgeçsinler ki? İşte bunların kafalarındaki düşünce buydu ve eylemleri de buna yönelikti. Yaptıkları adaletsizlik, zulüm, kan dökmek, insanların özgürlüklerini elinden almak. Bunların hepsi bu eylemlerinin hepsi bu düşünceden dolayı gerçekleşiyordu. Ve bu zulüm toplumlarda büyümeye başladı. Ve öyle bir hal aldı ki artık insanlar feryatlar etmeye başladılar ve bundan şikayet oldukça artmaya başladı ki olması gereken de bu zaten. Çünkü insanların böyle bir ortamda, güvenli olmayan ortamda hayatlarını devam etmeleri mümkün değil. Bu dönüm noktasını Kur'an ürpertici bir açıklıkla anlatır aslına bakarsanız. Biz sizden önceki nesilleri zulmettikleri zaman helak ettik der Kur'an. Adaletsizlik yaptıkları için. Peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişti. Fakat onlar imanı uygulayıcı değillerdi. İmanı uygulamak, bu ayette bahsedilen imanı uygulamak şu anlama gelir. Toplumlarını güvenli kılmayı reddettiler. Başkalarına zarar vermeyi bırakmayı reddettiler. Güvenliğin kaynağı olmayı reddettiler. Onların çöküşü bu yüzden oldu. Birbirlerine yaptıkları yüzünden. İnkar yüzünden değil. Bir şeyleri tanımadıkları, Allah'ı tanımadıkları vesaire diye değil. Zulüm yüzünden oldu. Çünkü çaldılar, çırptılar, saldırdılar, öldürdüler, korku saldılar. Masumların hayatını dayanılmaz hale getirdiler. Hak yediler, adam kayırdılar, adaletsizlik yaptılar ve öyle bir noktaya getirdiler ki toplumu artık yıkım bir ceza değildi, kaçınılmaz bir sonuçtu. Bu doğal bir çöküştür. Çünkü bu tarihin değişmeyen yasasıdır. Yani toplum eğer bu şekilde zulmü devam ettirirse eninde sonunda çökmeye mahkumdur. Ve çöküş ve sonra ne oldu? Kimileri için her şeyi yutan bir tufan oldu. Kimileri için dağları parçalayan bir çığlık oldu. Kimileri için ayaklarının altından yarılan bir toprak oldu. Farklı kavimler, farklı hikayeler ama ilahi yasa her zaman aynıydı. Zulmeden toplumlar helak olmayı hak ederler. Kur'an boyunca güvenlik sağlamayan zalim toplumların hikayeleri defalarca anlatılır. Rabbinin zulmedip haddi aşan kentleri yakaladığında verdiği ceza işte böyledir. 11-102. İşte zulmettikleri zaman yok ettiğimiz beldeler. 1859. Böylece zulüm yapmalarından dolayı nice kentleri yok ettik. Çatıları çökmüş, duvarları yıkılmış, sahipsiz kalmış kuyular ve görkemli saraylar vardır. 22-45. Zulmedip duran nice kentler var ki onlara süre vermiştim. Sonra onları yakaladım ve dönüş banadır. 22-48. Bu ayetler açıkça şunu göstermektedir. Toplumları yok eden onların inanç eksikliği değildir. Onları yok eden zulüm, adaletsizlik, adam kayırma, rüşvet, tehdit, zayıfların ezilmesi, fesat, özgürlüklerin kısıtlanması, insanlara baskı uygulanması, fikir özgürlüklerinin kısıtlanması özellikle ve fikirlerinden dolayı hapse atılması. İlahi yasa bellidir. Zulmeden toplumlar helak olur. Yeri gelmişken söyleyelim, Kur'an'da geçen bu kura kelimesi kent, belde olarak tercüme edilir ve genel olarak anlamı şudur: bir toplum içinde belli bir ideoloji altında gruplaşan kesimdir. Bunlar liderlerine kayıtsız şartsız biat ederler ve bu özellikle dikta rejim altındaki toplumlarda ortaya çıkan bir durumdur. Kur'an'daki peygamber kıssalarına analitik bir yaklaşımla baktığımızda toplumların helak edilmesinin temel sebeplerini net olarak görürüz. Adaletsizlik, bozgunculuk, suç işleme, şiddet yanlısı olmak ve azgınlık. Dikkat edin, sebep onların Allah'ı ve peygamberi kalben tasdik etmemeleri ya da namaz kılmamaları falan değildi. Kur'an'da hiçbir yerde toplumların helak olmasının sebebi olarak onların namaz kılmamaları, oruç tutmamaları, hacca gitmemeleri gibi bir takım ritüeller değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Sebep onların zulüm etmeleriydi. İşte Nuh kavmi. Ayetlere bakalım. 53-52'de daha önce de Nuh'un halkını helak ettik. Onlar daha zalim, daha azgın olanlardı. Dikkat edin, burada herhangi bir ritüelden bahsetmiyor. Sadece onların zalim ve azgın olmalarından bahsediyor. Onlar zulmediyorlardı. Kime? İnsanlara. Fark etmez hangi düşüncede olursa olsun. 11.37. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zalimler hakkında benden bir istekte bulunma. Onlar boğulacaklardır.
Yine dikkat edin, burada zalimlerden bahsediyor. Ritüellerini yerine getirmeyenlerden değil. 23-28. Sen ve seninle birlikte olanlar gemiye bindiğiniz zaman zalim halktan bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Bu ayetler bize ne söylüyor? Nuh kavmi kan döken, haddi aşan, suç işleyen bir kavimdi. Ve bu nedenle helaka uğradılar. Bir şeyleri tasdik etmedikleri için değil. Ve bu tufan tüm yeryüzünü kaplayan bir tufandı. Bu helak oluş, çünkü bu zalimler yeryüzünün her yerine yayılmışlardı. Ve sonuç olarak hep birlikte helak oldular. Çünkü mesele inanç değildi, eylemleriydi. Mesele ritüel değildi, adaletli olup olmadıklarıydı. İşte Kur'an'ın bize gösterdiği gerçek budur. Medyen kavmi ve Şuayb. Nuh kavminden sonra gelen Medyen halkı haksızlık, adaletsizlik, ölçü ve tartıda, değerlendirme ve adalette eşitsizlik yapan bir halk olarak karşımıza çıkıyor. 1184. Medyen halkına ve kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey halkım, Allah'ın yasalarına uyun. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Değerlendirmeyi ve adaleti eksik ve yanlı yapmayın. Bazı tercümelerde ölçüyü ve tartıyı der. Yani her iki durumda da sonuç değişmez. Bunlar adalet konusunda, değerlendirme konusunda hep yanlı davranıyorlardı. Hakkın yanında değillerdi. 1194. Hükmümüz gerçekleşince Şuayb'ı ve onunla birlikte güvenlik sağlayanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri de bir felaket yakaladı. Yurtlarında yok olarak kaldılar. Dikkat edin, burada zulmedenlerin karşılığında güvenlik sağlayanlar ifadesi var. Bir taraf güvenliği sağlıyor, diğer taraf güvenliği yok ediyor. Yok olan taraf, helak olan taraf güvenliği sağlamayanlar. Bu ayetler Medyen kavminin adaleti ayakta tutmayan, insanların haklarını yiyen, yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma ve her türlü çürümüşlüğe uğramış bir kavim olduğunu ve bu nedenle helaka uğradığını göstermektedir. Lut kavmi. Yani Lut'un mücadelesi zayıf ve unutulmuş kesimlerin, yani Nisa'nın kasten görmezden gelindiği ve sömürüldüğü bir toplum düzenine karşıydı. Kur'an'daki Lut, Tevrat'taki ve İsrailiyet kaynaklarındaki Lut figürüyle aynı değildir. Halkının işlediği suçlar arasında eşcinsellik gibi bir durum yoktur. Ve bu toplumun helak olması Kur'an'da anlatıldığı şekliyle Tevrat'takiyle uyuşmamaktadır. Tevrat'ta orada eşcinsellik nedeniyle cezalandırıldığı söylenir. Kur'an'da ise tam aksine zayıfların ezilmesi, güçlülere yönelilmesi, güçlülerin peşinden giden bir halk, güçlülerin söylediklerine biat eden bir halk, güce tapan bir halk, fakat zayıfların görmezden gelindiği, ezildiği ve sömürüldüğü bir düzen. Lut'un karşı çıktığı buydu. Kur'an'daki Lut, kızlarını eşcinsellere sunan ya da eşcinsellerle savaşan biri değildi. Bu Kur'an Lut'un mücadelesini, bu bize anlatılandan çok daha asil bir mücadele olarak ortaya koyar. Yanlış tercümelerle yanlış anlamayın Lut'un mücadelesini. 26-160'ta Lut kavmi gönderilmiş olanları reddetti der. 26-161'de Lut, onların kardeşleri, güvendikleri kişi onlara, yani erkekleri ve kadınlara şöyle dedi: Allah'ın sisteminde yasak olan şeylerden neden uzak durmuyorsunuz? Dikkat edin, burada Allah'ın sisteminde yasak olan şey nedir? Zulüm yapmaktır. İnsanlara baskı uygulamaktır. Kan dökmektir, şiddet uygulamaktır. Allah'ın sisteminde yasak olan şey budur. 26-165. Siz, diyor, erkekler ve kadınlar, çevrenizdeki güçlü topluluklardan gelen öğretileri ve talimatları mı dikkate alıyorsunuz? Burada biraz önce de bahsettiğim gibi Lut kavmi güçlülerin peşinden giden, onların talimatlarını dikkate alan, yani onların emirlerini uygulayan, etik değerleri dikkate almayan, etik değer dediğimiz Allah'ın yasalarıdır. Onlar kendi üstlerinden gelen etik olmayan emirleri uygulayıp onların peşinden giden insanlardı. Böylece alt grupları, zayıf olanları ezerlerdi. Şimdi bugünün dünyasına bir bakalım. Bugün de güvenliği sebebiyle yurtlarından çıkanlar, özgürlüğü için hicret edenler var. Çoluk çocuğunun geleceği için. Bu örnekleri çok gördük. Suriye'den kaçan insanların Ege Denizi'nde batan gemilerini, teknelerini gördük. Orada ölen zavallı çocukları gördük. Çölleri aşarak kaçan aileler oldu. Bunların temel sebebi neydi? Korkusuzca yaşayabilmek, hayatlarını tehlikeye atan iç savaşlar ya da dış savaşlar. Bunlar her şeylerini, belki
orada biriktirdikleri mallarını, mülklerini, kariyerlerini, arkadaşlarını, ailesini, evini, barkını, eşyalarını hepsini bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Nereye gittiler? Dillerini bilmediği bir başka ülkeye gittiler. Geride bıraktıkları nedeniyle sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştılar. Neden oradan gittiler? Çünkü zulüm görüyorlardı, baskı görüyorlardı. Kan dökenler vardı, hapsedenler vardı, şiddet uygulayanlar vardı. Bunlardan kaçmak için gittiler. Nereye gittiler? Güvenlik sunan toplumlara gittiler. Güvenlerinin sağlam olduğunu düşündükleri yerlere gittiler. Çoluk çocuğunun güvende olduğu, kendilerinin güvende olduğu yerlere göç etmek istediler. Peki bu göç ettikleri toplumlardaki insanların kimliklerinde mümin yani güvenliği sağlayanlar yazıyor muydu? Yani ya da onlara Müslüman deniyor muydu? Hayır. Yani kaçan insanlar karşı tarafın mümin ya da Müslüman kimliğinde olup olmadığına bakmıyorlardı. Onların baktığı şey neydi? Gittiğim yerde bana güvenlik sağlanacak mı? Peki güvenlik sağlamak neydi? İmandı. Barış neydi? İslam'dı. Dikkat edin. Allah güveni temel alan toplumları destekler. Eğer orada bir zulüm varsa, insanlar kendilerini güvende hissetmiyorsa o toplum kendiliğinden yıkıma uğrar. Ve gördük, kendi içinden çürümüş toplumları gördük. Dış mihraklar meselesi değil bu. İçeride insanların ne kadar güvenliğe ve barışa önem verdiğiyle alakalı bir durum. Eğer insanlar barışı ve güvenliği korumak gayesiyle yaşıyor olsalardı dış mihrakların herhangi bir gayeti orada bir çöküşe sebep olamazdı. Burada ayakta kalan medeniyetler her zaman için kendi halkına güvenliği sağlayan medeniyetlerdir. Ve bizim de oluşturmamız gereken medeniyet herkesin güven içerisinde korkmadan yaşayabileceği ve barışın sağlandığı bir toplumdur. Evet, yani burada şu soruyu sormaları lazım herkesin, her toplumun. Allah neden önceki kavimleri helak etti? Ve bu helaklar geçmişte kalan hikayeler mi yoksa tekrardan da yaşıyor muyuz? Bu helakların sebebi inanç değildi. Yani bunu insanların gerçekten anlaması lazım. İlahi yasa hiçbir zaman değişmedi. Ortada bir iman ve güvenlik varsa toplum yaşar. Eğer suç, saldırganlık, baskı, zulüm varsa o toplum çöker. Ve bugün her toplum kendi yolunu seçmeye karar vermek zorundadır. Eğer güvenliği seçerse, halkına güvenliği seçerse devam eder bu halk. Halkına korku yayarsa bu çökmeye mahkum olur. Geçmişte olanların yasası değişmedi. Bunu unutmamanız lazım. İslam, Müslim, selam, yani bu terimler sanki birçoğumuzun anlamlarını çok iyi bildiğimiz terimler olarak varsaydığımız terimler. Ama gerçekten biliyor muyuz? Gerçekten hemfikir miyiz? Bu konuyu anlıyor muyuz? Herkesin elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Kur'an'daki İslam nedir? Bunu gerçekten biliyor muyuz? İnsanlar neden doğdukları yerin kabul gören dinlerini körü körüne ve hiddetle savunurlar? Yani dünyanın hangi ülkesinde doğarsa doğsun her çocuk kendi ailesinden gördüğü dini kabul etmeye meyillidir. Yani durum böyleyse eğer bu onların kendi iradeleriyle bir değerlendirme yaparak, diğer her şeyi değerlendirerek, inceleme şansı bularak bu dini seçtiği anlamına gelmez. Birçok çocuk gençlik çağına geldiğinde bir kimlik gibi babalarının, dedelerinin ya da ailelerinin ya da bulundukları coğrafideki din neyse onu otomatik olarak bir kimlik gibi miras alırlar ve bunu kabul ederler. Bunu doğru olarak kabul ederler. Bir çocuk adı İslam coğrafyası olan bir yerde doğduğunda Müslüman kimliği alır. Adı Hristiyan coğrafyası olan bir yerde doğduğunda Hristiyan kimliği alır. Fakat bu aynı çocuk Hindistan'da doğmuş olsa belki de ineği kutsallaştıracak birisi olacak ve ileride bunu aynı tutkuyla savunacaktı. Ritüelleri İslam zanneden bir gelenekçi, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu zanneden bir Hristiyan ya da Hindistan'da doğmuş biri. Bunlar aynı tutkuyla kendi dinlerini, miras aldıkları dinleri savunurlar. Bu aslında bir tuzaktır. Yani bu bir insanların düşünmesini engelleyen bir tuzak. Bu bir kabile rozeti gibi bir şey. Nerede doğduysanız oranın etiketini almanız gibi. Halbuki Kur'an atalarının dinini eleştiren bir yaklaşım sunar bize ve atalarının dinini yıkarak tefekkür yani düşünceye dayalı bir dini
inşa etmek için gelmiştir. Miras alınan şeylerden değil, bizzat düşünerek, bizzat inceleyerek vardığınız bir din. Kur'an'ın verdiği mesaj tıpkı gürültü ve parazitle bozulan bir canlı yayın gibi. Yani yıllarca çarpıtıldı. Bu Kur'an'daki din mesajı yüzyıllar içerisinde büyük bir çarpıtmaya uğradı. Bu miras alınan kavramlar Kur'an'daki hakikatlerle çarpıştı ve şeytani bir dine dönüştü. Etik ve ahlaki değerler yok sayıldı ve ritüeller ön plana çıktı. Öyleyse yani şu soru şu, amacınız Kur'an'daki Allah'ın size takip etmenizi istediği yol mu yoksa miras alınmış bir kimliği takip etmek? Yani burada buna karar vermeniz lazım. Çünkü Kur'an'daki din anlayışıyla geleneğimize anlattığı din anlayışı birbirinden tamamen farklı. İslam Allah'a teslimiyet mi demektir? Yani birçok kişi İslam nedir dediğinde kelime manası olarak teslimiyet olarak anlarlar. Teslimiyet derken tabii ki bu şehadet cümlesi yani Allah'ın varlığını ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna inanmayı tasdik etme cümlesi. Bunu söylediğin zaman İslam'a girildiği söylenir gelenekçiler tarafından. Fakat durum böyleyse o halde barış, İslam barış nedir? Barış mıdır? Yani barışsa teslimiyetle nasıl bir ilişkisi vardır? Ve teslimiyetse yani kalpteki inançlarla nasıl bir bağlantısı vardır? Gelenekçiler bile sorduğunuz zaman İslam barıştır der. Evet, elbette barış anlamına gelir ama kendinize dürüst olarak sormanız lazım. Eğer İslam barışsa gerçekten barıştan ne anlıyorsunuz siz? Ya Müslüman kimliği olanların gelenekten gelen miras aldıkları her türlü kültürü istedikleri gibi kendi altında oldukları insanlara dayatabildikleri bir barış ortamından bahsediyoruz. Yoksa kimsenin kimseye karışmadığı, zorlamadığı, dayatmadığı ve gerçekten özgür olunan bir barıştan mı? İslam barış demekse bu sadece belli bir gruba mı özgü? Mesela barıştan kastettiğimiz insanların birbiriyle savaşmasını, çatışmasını engellemekse eğer, bir Hristiyan Allah'ın oğlu, insanın Allah'ın oğlu olduğunu zanneden biri barışa katkı yaptıysa, bir çatışmayı engellemeye çalıştıysa, bir savaşı durdurduysa mesela, bu yaptığı eylemlerle Müslüman sayılabilir mi? Ya da bir Yahudi belki barış için bir gayret sarf etti ve insanların ölmesini ve zulüm görmesini engelledi. Bu insan da barış dairesinde, İslam dairesinde sayılabilir mi? Gelenekçilerin anladığı İslam barış dendiğinde bu şekilde anlaşılmıyor. Yani bir gelenekçilere sorsan peki barış için çalışan herkes İslam mıdır deseniz kabul etmiyorlar. Hayır, şehadet getirmesi lazım, namaz kılması lazım, oruç tutması lazım vesaire. Demek ki buradaki barış, gelenekçilerin anladığı barış, Kur'an'daki barıştan aynı şey değil. Çünkü barış dediğimiz eğer çatışmayı önlemek, savaşları durdurmaksa bunu yapan Tanrı'yı inkar eden birisi de olabilir, bir ateist de olabilir, bir ineğe tapan bir Hindu da olabilir yani. O halde bu soruları sormamız lazım. Hepimizin varsayımı İslam barıştır varsayımı. Evet, İslam barış demektir ama demek ki verdiğiniz cevaplardan bu tam olarak ortaya çıkmıyor. Eğer bir gelenekçiyseniz İslam barıştır demek sizin için başka bir manaya geliyor. İslam bir kimlik midir yoksa bir eylem midir? Bir etiket midir yoksa bir duruş mudur? Müslüman olmak bir soy kütüğüne mi bağlıdır yoksa bir barışa hizmet etmeye mi? Yani bu soruların cevapları Kur'an'dadır ve İslam'ı yeniden anlamamız gerektiğini ve öğrenmemiz gerektiğini gerektirir. İslam eğer Allah ve peygamberine teslimiyet demekse şehadet kelimesindeki söylediğimiz gibi o halde bu kelimeyi şehadeti söylediğimizde girdiğimiz bir yapı mıdır? Bir İslam, bir din. Yani gelenekçilere sorsanız bu da tam olarak bu şekilde değil. Peygambere ve Allah'a teslimiyet nedir dediğinizde gelenekçiler genellikle peygamberin ölümünden yüzyıllar sonra yazılmış ve içerisinde Kur'an ile ve kendi içinde, kendi söyledikleri arasında bile yüzlerce çelişki barındıran, başı sonu belli olmayan, yani tam olarak kaç tane olduğunu bile kimsenin cevaplayamadığı, hangisinin sahih, hangisinin sahih olmadığı bile tartışmalı olan, bu kitaplarda yazılanları kayıtsız şartsız kabul eden, sadece o değil, o kitaplarda yazılanların haricinde atalarından öğrendikleri bazı şeyleri kayıtsız şartsız kabul eden, bunları kabul etmek, bunlara teslim olmak
İslam'a girildiğini varsayan bir anlayış içerisindeler. Aslında diyen dil bilgisayar açıdan bakarsak buna İslam değil de istislam dememiz lazım. Çünkü bu teslimiyetse eğer yani Arapça açısından da bu şekilde ifade edilmesi gerekir. Yani dil bilim ve Arapçayı takip edecek olursak istislam yani bir şeye ve birine teslimiyet. Eğer gelenekçilerin tarif ettiği din buysa yani doğru tabir bu şekilde olması lazım Arapçaya göre. Ama onlar İslam diyorlar. Kur'an'ın verdiği ismi kullanıyorlar. İstislam, teslimiyet demiyorlar. Peki o zaman Kur'an'daki İslam nedir? Yani İslam bir eylem midir, bir durum mudur, yoksa bir teslim oluş mudur? Yani bu fark gerçi küçük görünebilir ama anlam dünyasında devasa bir ayrım oluşturur. Çünkü İslam birine boyun eğmek demek değildir aslında Kur'an'a göre. Teslimiyet çünkü pasif bir durumdur. Barış sağlamak ise aktif bir durumdur. Teslimiyet itaati gerektirir, barış ise ayakta durmayı, itaat olmadan kendi kararlarını vermeyi ve adaleti sağlamayı, adalet için birilerinin karşısında durmayı gerektirir. İtaati gerektirmez. İşte Kur'an'ın bize gösterdiği İslam aslında budur. Gelenekçilere göre İslam böyle girilip çıkılabilen, şehadet getirince girilebilen bir dindir ve üzerine inşa ettikleri bu din Allah'ın varlığına ve onun yaratıcı olduğuna tanıklık etmek cümlesiyle başlar. Sanki Allah onun varlığını kabul etmemizi bekliyormuşçasına. Yani sanki yüce yaratıcı yani her şeyi yaratmış olan Allah bizim onun varlığını tasdik etmemize ihtiyaç duyuyormuş gibi bir anlam ortaya çıkarırlar. Yaratıcı zaten mantıklı insanın kabul edebileceği normal bir sonuçtur. Yani yaratılan varsa yaratıcı olmak zorundadır. Yani bunun için Allah sizden kendisini tasdik etmenizi beklemez. Böyle bir şeye ihtiyacı yok ki zaten. Ve şehadetin ikinci kısmı yani 1400 yıl önce yaşamış bir peygamber, onu hiç görmediniz, duymadınız. Sadece Kur'an'ın söylediklerini biliyorsunuz. Yani Muhammed peygamberden başka peygamberler de geldi. Dolayısıyla sadece Muhammed peygamberi tasdik etmek, İslam'a girmek için bir sebep olmaması gerekir. Dolayısıyla bu şehadetin ikinci cümlesi de yine geleneğin üzerine kurduğu bu yapı da çok çürük bir temeldir aslına bakarsanız. Burada elçinin varlığını biz tasdik etsek ne olur, etmesek ne olur? O burada önemli olan elçinin Allah'ın söylediği şekilde o topluma gelip gelmediğidir ve onlara mesajı getirip getirmediğidir. Bizim bunu tasdik etmemizin Allah'ın katında bir önemi yoktur zaten. Yani mesaj gelmiştir. Mesaj da Allah'ın yasalarıdır. Buna uymak sizin iyiliğinizedir. Allah için bir şey fark etmez ki. Allah bizim için tabii ki iyilik ister. Onun için zaten bize bu mesajı göndermiş ki doğru yolda olalım. Bunu tasdik etmemizin bir önemi yok. Önemli olan orada söylenen şeylerin ne olduğunu uygulamak, ne olduğunu bilmek ve uygulamaktır. Kur'an'da hiçbir yerde Allah bir şeyleri zihnimizde tutarak, tasdik ederek kurtuluşa ereceğimizi söylemez. Daha çok eylemlere bakar. Doğru bir şekilde okursanız Kur'an hep eylemler üzerine yargı belirlediğini söyler. Gerçekten yani Kur'an okuyan herkes vurgunun neye yapıldığını daha iyi bilir. O yüzden öncelikle Kur'an'ı dikkatli gözlerle okumanızı tavsiye ederim. Her ne kadar içerisinde yanlış tercümeler olsa da. Kur'an özellikle insanların eylemlerinden dolayı sorumlu tutulacağını söyler. Bir şeyleri tasdik etmesini inanmasından dolayı değil. Yani İslam bir inanç beyanı değildir. Bir eylem beyanıdır. Bir şeyleri yapacağım demektir. Yapıyor olmaktır. Ve Kur'an zihninizdeki cümleleri değil, dünyadaki fiillerinizi sorar size. Evet, İslam'ın ne olduğu ve Müslümanın kim olduğu üzerine yapılan bütün bu konuşmalar ve sorular sorulması gereken soruların en başında kendi içinizde gerçekleştirdiğiniz nedir sorusu. Yani bir şey söylediniz, bir şeye inandınız ya da kalbinizde, zihninizde belli bir şeyleri muhafaza ettiğiniz için girdiğiniz fakat bu inancı terk ettiğinizde çıktığınız bir oda gibi yani girip çıkabileceğiniz bir şey midir İslam? Yoksa İslam başkalarına yönelik olarak icra ettiğiniz bir eylemi mi ifade ediyor? Kur'an'da İslam gerçekten nedir? Tabii bu konuya girmeden öncelikli olarak dil bilgisi
analize bakmamız gerekiyor. Eğer Kur'an'daki dil bilgisel analizi anlarsak, Kur'an'ın bize bu kelimelerden neyi anlatmak istediğini daha iyi anlarız. O açıdan burada bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Arapçada fiiller iki ana kategoriye ayrılır. Geçişsiz fiiller ve geçişli fiiller. Geçişsiz fiiller doğrudan gerçekleşen veya bir kişinin kendi içinde meydana gelen bir durum ve eylemleri ifade eder. Bunlar başka bir nesneyi etkilemez. Örneğin hazina, üzüldüğü ifadesinde eylem kişinin kendi içinde, sınırlı bir alanda gerçekleşmektedir. Kişi üzüntüyü kendi içinde hisseder veya yaşar. Buna karşılık geçişli fiiller bir nesneye ihtiyaç duyar. Eylem başka bir kişi veya nesne üzerinde gerçekleşir. Peki bir fiili nasıl geçişli hale getiririz? Örneğin hazina, üzüldü anlamındaki fiili birini üzdüğü anlamına dönüştürmek için Arapçada fiilin başına bir hamza harfi ekleriz. Böylece hazina kelimesi ahsana kelimesine dönüşür. Hazina üzüldü, ahsana birini üzdü anlamına gelir. Yani hazina geçişsizdir, kendi içinde gerçekleşir, kişi kendisi üzülür. Ahsana geçişlidir, başkasını etkiler ve birini üzersiniz. Ve eylem içsel değil dışsal hale gelir. Bu dil bilgisel ayrım Kur'an'ı anlamak için ve Kur'an'daki kavramları anlamak için kritik bir öneme sahiptir. Çünkü bu fiilin geçişli mi yoksa geçişsiz mi olduğu o kavramın anlamını ve dolayısıyla ayetlerin anlamını değiştirebilir. Birkaç örneğe bakalım. Yani gerçekten bunlar dil bilgisel açıdan İslam kavramını anlamamızı sağlayacak temel yapı taşlarıdır. Ve sonrasında da bu anlamın Kur'an'da gerçekten karşılık bulup bulmadığını inceleyeceğiz. Şimdi karuba, yaklaştı kelimesine bakalım. Bu fiil yaygın kullanılan bir fiildir. Şimdiki zamanda yaklaşıyor demek istersek yakrubu deriz. Ve buradan türeyen karib kelimesi de yakın olan anlamına gelir. Yakın olan bir kişiye veya bir şeye. Yani gördüğünüz gibi tüm bunlar kişinin bizzat kendi içerisinde yaptığı, kendisine yaptığı durumlardır. Yani yerel ve geçişsiz bir eylemdir. Ancak bunu geçişli bir fiile yani başkaları üzerinde gerçekleşen bir eyleme dönüştürmek istersek ona bir hamza ekleriz. Karuba, akraba bir şeyi yaklaştırdı. Yakribu, yukribu olur. Bir şeyi yaklaştırıyor. Eğer bu eylemi gerçekleştiren kişi sizseniz bu durumda mukrib oluyorsunuz. Mukrib. Ve bu fiilin mastarı ve eylem ismi ikrabdır. Yani bir şeyi yaklaştırmak veya yakınlık sağlamak. Özetlemek istersek karuba geçişsiz halidir. Kişinin kendi hareketini tasvir eder. Akraba geçişli halidir. Başkasını bir şeyi etkileyen bir harekettir. Karuba yaklaştı demektir. Akraba yaklaştırdı demektir. Yakrubu yaklaşıyor demektir. Yukrubu yaklaştırıyor demektir. Ve mukrib bu işi yapan, bu eylemi gerçekleştiren kişidir. Bu dil bilgisel yapı İslam kelimesinin gerçek anlamını çözmek için de kritik bir öneme sahiptir. Şimdi hazina, üzüldü, yahzanü, üzüyor fiilleri ve hazin, üzgün ismi geçişsizdir. Yani öznenin kendi durumunu ifade eder. Hazina, üzüldü, yahsanu, üzülüyor, hazin, üzgün. Bunlar kendi içinde üzülür. Eylem başkasını etkilemez. Bunları geçişsizlikten geçişli hale getirmek, yani eylemi başkası üzerinde gerçekleştirmek için hamza eklenir. Ahsena, birini üzdü, yuhsinu, birini üzüyor. Ya bu durum eylemi gerçekleştiren kişi, bu durumda da işte eylemi gerçekleştiren kişi ne oluyor? Muhzin. Aynı yukarıdaki örnekte olduğu gibi eylemi gerçekleştiren, yaklaştı eylemini gerçekleştiren mukrib, yaklaştıran kişi idi ve burada da üzen kişi muhzin olur. Yani özetlersek hazina üzüldü, kendi içinde gerçekleşen geçişsiz, ahsena birini üzdü, başkasını etkileyen geçişsiz, muhsin bu üzen kişi ve gördüğünüz gibi aynı kökten türemiş geçişli ve geçişsiz hali iki farklı bir yönelim gösterir. Biri içsel, diğeri dışsal, biri pasif, diğeri aktif. Yani bu fark Kur'an'ı anlamak için hayati bir önem arz eder. Ya peki o halde Müslüman kimdir? Selam kökünden türeyen Müslüman ve İslam kelimeleri SLM kökünden türemiştir. Eğer geçişsiz formuna bakarsak eğer
Salima bu barışçıl hissetti ya da çatışmazlık ve uyum halindeydi anlamında da kullanabiliriz. Salima barışçıl hissetti. Bu kendi içinde gerçekleşen bir hadise. Yaslamı barışçıl hisseden veya çatışmazlık ve uyum halinde olan ve salim barışçıl huzur hisseden, çatışmazlık ve uyum içinde olan ve nerede olursa olsun durumu iyi olan kişiye denir. Salim. Bunu geçişli formuna dönüştürdüğümüzde eylemi başkalarına yönelttiği geçişli bir hale dönüştürdüğümüzde anlam neye dönüşür? Bakalım. Aslama, barış ve huzur ve uyum sağlamak olayı. Barışı sağlayan aslama. Yuslimu, barış ve huzuru sağlıyor, veriyor anlamında. Yuslimu. Ve bu eylemi gerçekleştiren kişi Müslim, barışı sağlayan kişi. Ve bu fiilin kökeni yani isim mastar ise İslam'dır. Yani İslam huzur ve uyum sağlama eylemidir. Barışı sağlama eylemidir. Bunu sağlayan kişi Müslim'dir. İslam'da huzur ve uyum sağlama eylemidir. Arapça dil bilgisi açısından yani bu böyledir. Demek ki İslam hiçbir zararın verilmediği bir haldir ve bunun öznesi Müslim'dir. Yani bu eylemi gerçekleştiren hiçbir zararın verilmediği, barışı sağlayan kişidir. Burada tabii Türkçe'de Müslüman kelimesini kullanıyoruz. Bu da Müslim'in ikil veya çoğul formudur. Yani Müslim tekilse Müslüman da bunun çoğul formudur. Yani sonuç olarak aslında olay çok anlaşılırdır. Yani bu üç tane kalıbı gördükten sonra mukrib, muhsin ve muslim geçişli ve geçişsiz halini gördüğünüz zaman anlamının ne olduğu bence çok açıktır. Örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Kur'an'da bunun gibi birçok kelime var. Yani bunları da kendiniz araştırabilirsiniz. Ve sonuç olarak yani Müslüman, Kur'an dil bilgisi açısından bir kimlik değildir, bir dinin ismi değildir, bir inanç sistemi değildir. Burada Müslim kelimesi bir eylemi gösterir. Barışı sağlayan kişi anlamındadır. Barışı sağlayan kişi ile bir dinin ismi olmak, bir dine mensup olan kişinin ismi olmak arasında çok büyük fark var. Evet, yani İslam bir kimlik değildir. Barış vermenin geçişli bir eylemidir. Ve Arapçada bu durum kesinlikle gün gibi ortadadır. Salim, geçişsiz bir fiildir. Kendini barışçıl hissedersin. Aslama, geçişli bir fiildir. Başkalarına barış tesis edersin. İslam bir duygu değildir, bir ruh hali değildir, bir etiket değildir. İslam geçişli bir eylemdir. Barışı, huzuru başkalarına yansıtma eylemidir. Tıpkı yemek ile yedirmek arasındaki fark gibi. Yemek senin içindir. Yedirmek ise başkaları içindir. Verdiğin bir şeydir. İslam dünyaya barışı ve huzuru yedirmek anlamına gelir. Sadece kendine barışı ve huzuru sağlamak değil, dünyaya, etrafına barışı ve huzuru sağlamak anlamına gelir. Ancak bu anlam gerçekten yüzyıllar içerisinde kaybolmuş bir anlamdır. Yani burada gelenekçilere sorsanız bu anlamdan tümüyle uzaklaşmışlar ve bu anlam gömülmüştür adeta. Yerine plastik bir kimlik kartı geçmiştir. İnsanların kimliğinde İslam yazar ancak eylemlerinde İslam yazmaz. Ya geçmişten miras alınan din ve pratikler bu barış ortamını sağlamaktan uzaktır. Çünkü insanlar arasında şiddet yaygınlaşmışken isimlerinin Müslüman olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Barış sağlayan insanlar olmuyor. İçerisinde tabii ki mutlaka barış sağlayan insanlar da var. Ama bunlar da isimlerinin gereği barışı sağlaması gerektiğini bilmiyorlar. Müslüman olmanın gerektirdiği şekilde Müslüman olmak için barışı sağlamaları gerektiğini bilmiyorlar. O nedenle yani ritüellerin ön planda kaldığı bir din ortaya çıkmış. Fakat insanlar ritüellerle yaşıyor. Fakat barıştan uzak yaşıyorlar. Ve bu barış ortamını bulamayan insanlar, hatta adını Müslüman zanneden insanlar ve isimleri Müslüman olmayan küfür diyarı dedikleri yerlere bazen kaçmak zorunda kalıyorlar, gitmek zorunda kalıyorlar, hicret etmek zorunda kalıyorlar. Neden? Barışı aradıkları için. Bu adı Müslüman olan insanlarda, adı İslam olan toplumlarda bulamadıkları barışı başka yerlerde aramak için gidiyorlar. Demek ki burada geleneğin küfür diyarı dediği yer gerçekten küfür diyarı mı? Ya da geleneğin İslam diyarı dediği yer gerçekten İslam diyarı mı? Kur'an'a göre böyle değil. Din, Kur'an'da olmayan bir ritüeller dizisi haline geldiğinde
ve insanlar barışı ve huzuru yitirdiğinde ve güvenliklerinin tehlikede olduğunu hissettiklerinde artık bu din özü itibariyle Kur'an'i bir din değildir, şeytani bir dindir. Eğer insanlar zulüm işliyorsa, birbirlerine zarar veriyorsa ve o toplumda sokakta yürüdüğünde, evinde oturduğunda kendini güvende hissetmiyorsan, her an başına bir şey geleceğini düşünüyorsan eğer, yani bu toplumun yaşam tarzı, dini İslam olamaz. Kur'an'a göre olamaz. Yani kendilerini İslam zannederler ama Kur'an'daki tarife göre bunlar İslam değiller. Ve böyle bir zulüm işleniyorsa bu toplumda Allah sizin namazınıza ve orucunuzla bakmaz, bunlarla ilgilenmez. Allah sizin barışçıl olup toplumda barışı sağlayıp sağlamadığınıza bakar. Çünkü Kur'an'a göre İslam barışı sağlamaktır, başka bir şey değil. Ve bu kişinin kendi özüyle başlar. Yani kim yönelişlerini barış içinde hizalar ve kim yönelişlerini düzeltirse yaptığı her şeyde, tüm eylemlerinde bu işi Allah rızası için yani Allah'ın yasalarının ondan beklediği şekilde. Allah'ın yasaları nedir? Etik değerlerdir, ahlaki değerlerdir. Çalmamak, çırpmamak, dürüst olmak, yalan söylememek, adaletli olmak işte bunlardır Allah'ın yasaları. Bunlarla uyum içinde olmak. Kim bu şekilde Kur'an'ın söylediği gibi iyilik yaparak yönelişlerini Allah ile uyum içinde barışa göre ayarlarsa ve bu özel hal üzerinde bulunursa işte o zaman onun için Rabbi katında bir ödül vardır. Ve üzerlerine hiçbir korku olmayacaktır. Hüzün de olmayacaktır. İşte Kur'an'ın her birimizden beklediği ve açıkça ifade ettiği şey budur. Her birimiz yönelişlerimizde ne yaparsak yapalım dış dünya ile olan ilişkilerimizde barışçıl olmaktır. Onlarla ilişkilerimizde şiddet olmadan barışçıl bir şekilde bir yöneliş tarzımız bu olmalıdır. Ancak bu şekilde davranırsak Allah katında bir ödülümüz olur. Yani İslam bir inanç beyanı değildir. Bir yönelişin hizalanmasıdır. Barışa göre ayarlanmış bir yaşam pratiğidir. Ve Müslüman olmak bir kimlik kartı taşımak değil, her eylemini, her ilişkisini barış ve uyum içinde inşa etmektir. Pek çok kez gelenekçilerden de duyduğumuz bir ayet. Allah katında tek din İslam'dır. Kabul edilen tek din İslam'dır. Fakat burada kastedilen Kur'an'ın kastettiği, Allah'ın söylediği din, bu ritüellerden oluşan geleneğin dini midir acaba? Maalesef yani İslam kelimesi bu insan yapımı, uydurulmuş din tarafından kullanılıyor ve sahipleniyor. Ve maalesef bu kelimenin gerçek anlamını örtüyor. Bu insanların İslam dendiğinde ondan bir şey anlamamasına sebep olan bir şey. Çünkü İslam Arapça bir kelimedir. Sonuçta Türkçe'de kullanıldığında insanlar gerçek manasını bilmez. İslam barıştır desek bile bunun ne anlama geldiğini tam olarak ifade edemez. Ve bu Batı dünyasında da böyle. İslam derler, İslami terörist derler. Yani barış, eğer İslam barış demekse, barışçıl olmaksa barışçıl terörist olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bu kelimenin anlamını bilmediklerini gösteriyor. Müslüman terörist diyorlar. Müslüman demek barışı sağlayan insan demek. Barışı sağlayan insan terörist olabilir mi? Bunu kullanan Batılılar de bu kelimenin anlamından yoksunlar, anlamını bilmiyorlar. Bunu kullanan İslam toplumu da adı İslam toplumu da bu kelimenin anlamını bilmiyorlar. İslam dedikleri zaman barışçıl bir toplum olması gerektiğini bilmiyorlar. İslam dediğin zaman bir takım ritüelleri yapan toplum olarak anlaşılıyor. Bu doğru değil. Yani Kur'an'ın söylediği bu değil. Allah'ın onayladığı ve tercih ettiği o tek yol ve içinde bulunmamız gereken tek yol, tek din şiddetten uzak olma hali, barışçıl olma halidir. Yani çatışma yaratmadan barış içerisinde olma hali. İşte Allah'ın bizden beklediği yol, sistem budur ve hepimizin içinde olmasını istediği hal durum ve durum budur yani. Ve biz sadece belli bir coğrafyada doğduk diye biz ve onlar ayrımı yapıp işte bu coğrafyada olanlar İslam, öbür coğrafyada olanlar küffar diye bir şey söyleme hakkına sahip değiliz Kur'an'a göre. Çünkü Kur'an'ın söylediği bu değil. İslam diyorsan barışçıl olandır. Ve bakacaksın adı kimliği ne olursa olsun insanların hangisi barışçıl? Barışçıl olanlara İslam dersin, barışçıl olmayanlara mücrim, icram dersin. Barışçıl davranana Müslüm dersin, suç işleyene mücrim dersin. Ya Kur'an'ın söylediği budur. Ya Allah katında doğru sistem İslam'dır. Çünkü Allah herhangi bir çatışmaya ve barış düzeninin bozulmasına
karşıdır ve çatışmaya yer vermeyen barışçıl bir hal üzerine olmaktır Allah'ın bizim için uygun gördüğü sistem. Ki ancak bu şekilde bir sistemde rahat bir şekilde yaşayabiliriz. Ve dil bilgisayar açıdan da yani şu ana kadar tespit ettiğimiz şey ve Kur'an'ın bu fiili kullanış biçimi ne uygun olan şey de budur zaten. Bizim için tek doğru yol Allah ile uyumlu olmamızdır. Tabii ki Allah dediğimizde onun yasalarından, etik değerlerden bahsediyoruz. Ve yaptığımız şey Allah ile bu şekilde etkileşime geçmemiz, yani etik değerleri korumamız ve bu şekilde Allah bizimle, Allah'ın yasalarına uyduğumuz için bizimle bağlantıya geçer, etkileşime geçer ve Allah'ın yardımı işte bu şekilde sağlanır ve kazanılır. Eğer biz Allah'ın yasalarıyla uyum içerisinde yaşar ve bunu çevremize uygularsak ancak bu şekilde kurtuluşa ermiş oluruz. Ve bizden beklenen de tek yol İslam budur. Yani barıştır. Ya bu tanımları bir araya getiren güçlü bir ayete bakalım. 41-33'te Allah diyor ki Allah'ın sistemine, yollarına ve yasalarına çağıran, iyi işler yapan ve ben barış ve uyum sağlayanlardayım diyen, bunu beyan eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Bu ayet bize İslam'ın nihai hedefini özetliyor. Müslüm sadece barış içerisinde yaşayan ve barışa davet edendir. Sadece barış sağlamakla kalmaz, bunu açıkça ilan eder ve hayatında yaşar. Ve burada üç unsur bir arada sunulur. Allah'ın sistemine çağırmak yani barışın kaynağına yönlendirmek, Allah'ın yasalarını ve onun kurduğu uyum sistemini insanlara göstermek, iyi işler yapmak, sözü eyleme dönüştürmek ve barışı sadece söylemde değil fiile taşımak ve topluma fayda sağlamak ve son olarak da ben barış sunanlardanım demek ve bu kimliği açıkça üstlenmek, yani gizli bir inanç değil açık bir beyan olarak hayatın her alanında ilan etmek. İşte Kur'an'ın tanımladığı en güzel söz budur. Bu ne bir teolojik tartışma ne bir inanç beyannamesi. Bu barışı sunmak, güvenliği sağlamak ve bunun hayatın her alanında ilan edilmesidir. Müslüman olmak bir kimlik kartı taşımak değil, dünyaya barış sunmak demektir. İslam bir ritüeller dizisi değil, barışı yaşamak ve yaymaktır. Ve en güzel söz ben barış sunanlardanım demektir. Ve bunu da eylemleriyle kanıtlamaktır. Kur'an'da bu konuda çok önemli şahsiyetlerden gelen hatırlatmalar vardır. Ya bizler sadece belli bir dine inanan bir kişi konumunda değiliz. Barışı sunan ve başkalarıyla çatışmadan yaşayan bir kişi konumunda kalmalıyız. İbrahim nesline şöyle öğüt vermişti. Ey neslim, Allah için bu yaşam tarzını, bu dini Allah sizin için seçti. Bu yüzden son anınıza kadar barış ve uyum içinde kalmaktan, onunla uyumlu yaşamaktan asla vazgeçmeyin. İbrahim sadece birkaç inanç cümlesi söyleyin ya da belli ritüelleri yapın bundan bahsetmiyordu. Asıl vurguladığı şey şuydu. Yani vefat ettiğinizde ve vadeniz dolduğunda sizin için asıl önemli olan hayatınızı nasıl yaşadığınız, barışı sunan, başkalarıyla çatışmadan yaşayan bir insan mı oldunuz? Budur önemli olan. Barış üzerine olma halinde kalmaktan ve Allah'la uyumlu yaşamaktan asla vazgeçmeyindir. Ve bu ayet şu ana kadar konuştuğumuz konuyu netleştiriyor aslında. Allah katında kabul gören tek yol barış yoludur. Ve İbrahim'in vasiyeti hiçbir zaman gidip de bir ritüeller dinini yaşayın, sakın işte namazı terk etmeyin, orucu tutmaya çalışın değildir. Hiçbir zaman böyle bir şey söylememiştir. İbrahim nesline bir yaşam tarzı öğüdü vermiştir. Müslüman olarak ölün demek, barış içerisinde ölün demektir. Son nefese kadar önemli olan sizin için barışçıl bir hayat yaşamış olmanızdır. Ritüelleri yapmış da olmanız değil. İşte aslında peygamberlerin mirası da budur. Muhammed peygamberin mirası da budur. İbrahim peygamberin mirası da budur. Ve İslam'ın özü de budur. Kim barış ve uyum sunmaktan başka bir sistem ararsa bu ondan kabul edilmeyecek ve sonunda hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Bu ayet Allah katında kabul gören tek yolun barış olduğunu kesin bir dille ifade eder. Ve burada düşünmeniz gereken şu nokta var. Eğer kendinizi Müslüman olarak tanımlıyorsanız ve Allah'ın varlığını kabul edip peygamberini tasdik ettiğinizi söylediğinizde ve Arapça bir takım şeyler öğrenip söylediğinizde, bir takım ritüelleri yerine getirdiğinizde veya günde 5 vakit namaz kıldınız veya Ramazan'da oruç taslamam tuttunuz diyelim. Ama eylemlerinizde başkalarıyla barış içinde olma haline aykırı durumlar varsa, saldırgan iseniz, tartışmacı, küfür eden, inciten biriyseniz ve gerçekten
Hala Müslüman olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Kur'an'a göre değil tabii ki. Yani o halde sizin için acı bir gerçek var. Eğer ritüeller sizi Müslüman yaptığını zannediyorsanız Kur'an'a göre bu doğru değil. Bu sizi Müslüman yapmaz. Ancak barış sunmak yapar. İnanç beyanları sizi kurtaramaz. Başkalarına huzur vermek sizi kurtarır. Namaz, oruç, hac bunların hiçbiri sizi kurtaramaz Allah katında. Eğer barışçıl eylemler içerisinde değilseniz. Allah'ın aradığı tek sistem barıştır. Barış dışında ne yapıyorsanız bu sizin için hüsrandır. Müslüman olmak istiyorsanız barışı sağlayın. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Eylemleriniz başkalarıyla barış içinde olma haline aykırıysa, başkalarını aldatıyorsanız, baskı uyguluyorsanız, şiddet uyguluyorsanız, korkuya sebep oluyorsanız, adaletsizlik yapıyorsanız, ihanet ediyorsanız, gücü elinize aldığınızda başkalarına adil davranmıyorsanız, eşinizi aldatıyorsanız, çocuğunuza iyi davranmıyorsanız, çocuklarınızı ihmal ediyorsanız, onlarla vakit geçirmiyorsanız, sırf kendi menfaatleriniz için yaşayan biriyseniz eğer, günlük hayatınız çatışmalarla doluysa, trafikte insanlara yol vermeyen biriyseniz, kavga ediyorsanız, sürekli küfür ediyorsanız ve çevrenizdeki insanlarla geçinen biri değilseniz, etrafınızdaki şeylerle uyum içinde değilseniz ve buna rağmen kendinizi Müslüman olarak tanımlıyorsanız, Kur'an açısından bakıldığında gerçekten Müslüman mısınız? Acı gerçek şu ki Müslüman olmak bir kimlik değil, bir eylemdir. Barış sunmayan Müslüman değildir. Ne kadar namaz kılarsa kılsın. Çatışma yaratan İslam'dan uzaktır. Ne kadar Kur'an okursa okusun. İslam ritüellerde değil, ilişkilerdedir. Müslüman olmak mescitte değil, sokakta test edilir. Eğer barış sunmuyorsan Müslüman değilsin. Bu kadar basit. Yoksa sadece bir şeyler söyleyip gereğini yapmayan ve söylediklerinizin yeterli olacağını sanan biri misiniz? Eğer böyle yaşamak istiyorsanız tabii ki bu sizin tercihiniz. Ancak dışarıdan izleyenler ve bunu anlayabilenler için durum farklıdır. Burada hepimiz için bir ders var. Bir şeye inanıp onu dile getirmek, Kur'an'ın asıl üzerinde durduğu şey değildir. Asıl önemli olan eylemlerinizdir. Eğer barışın ve uyumun olmadığı, insanları kandırabileceğiniz bir düzenin peşindeyseniz, ne söylerseniz söyleyin Müslüman değilsinizdir ve İslam yolunda değilsinizdir. Ve Kur'an bize asla düşmemiz gereken bir duruma dair hatırlatmada bulunur. Barışı yaymaya çağrıldığınızda, şiddeti son vermeye, kendisiyle, başkalarıyla ve çevresindekilerle barışçıl bir hale dönmeye çağrıldığınızda, hayır hayır Allah'ın istediği bu değil aslında diyen biriyseniz eğer, bundan daha kötü bir insan olamaz. Müslüman olmak söz değil eylemdir. Barışa direnen Allah'a direnendir. Şiddeti meşrulaştıran bahaneniz ne olursa olsun. Şiddeti meşrulaştıran, baskıyı meşrulaştıran, insanlara özgürlüklerini kısıtlayan ancak şeytanın yolunda olandır. O halde eylemlerinize bakın ve gerçekten barışçıl mısınız? Karar verin. Ve İslam konusuyla olarak son olarak Müslim ve mücrim kelimesinin anlamlarına bakalım. Yani burada Müslüm kelimesini Kur'an'a göre anlamak istediğimizde onun zıt anlamına bakarak da anlamını çıkarabiliriz aslına bakarsanız. Hani yani aydınlığı anlamak için karanlığın ne olduğunu bilmek gibi bir durum. Barış ve uyum içerisinde olan hiçbir çatışmaya yol açmayan kişilerle suç işleyen, yanlış şeyler yapan kimselere aynı muameleyi mi yapmalıyız der Allah 68-35. ayette. Yani burada iki zıt kutup ortaya çıkıyor. Biri eylemleriyle etrafına korku salan kişi yani mücrim, diğeri varlığıyla huzur veren kişi Müslim. Ya buradaki kritik nokta şudur. Bu kimlik insanın ne düşündüğüyle, ne hissettiğiyle zerre kadar alakalı değildir. Tamamen eylemleriyle alakalıdır. Dolayısıyla fesat çıkartmak, kan dökmek, insanları korkutmak bu eylemler mücrim kelimesinin tanımı olarak ortaya çıkar. Yani Müslüm'ün tam zıttıdır. Cürüm kelimesi yani Türkçe'de kullandığımız bir kelimedir. Mücrim bunu yapan, cürümü işleyen kişidir, kötülüğü yapan kişidir. Ve mücrim olması insanın belli bir fikre sahip olmasını gerektirmez. Fikri ne olursa olsun önemli değil. Burada eylemlere bakılır. Müslim kelimesinin zıddı olarak davranan kişidir bu. Ve bu iki insan tipi arasında dışa yansıyan, görülebilen, hakkında hüküm verilebilen
ve gözlemlenebilen bu iki davranış biçimi arasında bir ayrım yapmak mümkündür. Kimse gidip kalbinizde ne olduğuna bakmaz. Sizin düşüncenize bakmaz. Bu şekilde bir ayrım yapılmaz. Ayrım eylemlerinizdedir. Siz barışçıl bir insan mısınız yoksa saldırgan bir insan mısınız? Buna bakar ve buna göre karar verirler. Ve şunu da belirtelim, yani İslam bana dokunmayan bir yılan bin yaşasın durumu değildir. Yani pasif bir durumdan bahsetmiyoruz. Aktif bir durumdan bahsediyoruz. Bu barışı sağlama eylemidir. Nasıl ki suçu işleyen bunu suçu sağlamak için gayret gösterirse sizin de barışı sağlamak için gayret göstermeniz gerekir. Bu eylemlerde olan bir şeydir. Ve özet olarak İslam kelimesi barış, Müslim kelimesi de barışı sağlayandır. Ve buradan ikinci bölüme geçiş yapacağız. İman kavramının Kur'an analizini anlatacağız.